Merhabalar arkadaşlar, iyi bayramlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün okuma yapıyoruz. Hemen başlıyoruz. Okuyup çevireceğiz ve bu site çok güzel bir site. Siz de kullanmayı tavsiye ederim. Farklı seviyeler var. Bu çoktan açtım, dün açtım. Kaybolmasın, kapatmadım ama bu videosunda size göstereceğim bu site nasıl kullanabilirsiniz. Çünkü mesela burada 9 seviye bir 9 numara görebiliyorsunuz. Fakat bu biz okurken fark edeceksiniz. Bu o kadar zor değil. Yani bazen öğrenciler bakıyor, evet o 9 seviye var ve proficient yazıyor. Demek ki çok akıcı olmam lazım. Yani çok yüksek seviye olmam lazım. O makale okuyup anlamak için. Ama durum öyle değil. Fark edeceksiniz siz de hemen başlıyoruz. So which is better? A short hit, workout or a long run? Şimdi, which is better? Hangisi daha iyi? Kısa bir hit, çalışma, workout. Workout ne demek? Workout bir çalışma, egzersiz ya da bir uzun koşmak. Şimdi bunu okuyacağız. Bu site nasıl oluyor? Bir konu seçiyorsunuz. Burada daily news kategoriden. Sonunda bunlar hepsi göstereceğim. Ve burada vocabulary var. Neden bu kadar uzak? Umarım ses iyi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi bu mikrofon mu kullanıyorum yoksa başka bir mikrofon? Evet, onu kullanıyorum. Şimdi vocabulary'e başlayalım hemen. Intensity. Intensity ne demek? Yani yoğunluk. Burada açıklıyor zaten. The quality of being very strong or forceful. Yani bir şeyin ne kadar güçlü ya da ne kadar forceful oluyor. So high intensity interval training. Burada yukarıda HIT yazdılar. HIT ne demek? High intensity yani yüksek yoğunluk interval training. Yani egzersiz antrenman yaparken ne kadar yoğun oluyor, ne kadar sert oluyor. It's very popular among athletes. So atlet ya da spor yapan insanları bu HIT antrenman yapmayı çok yaygın bir şey. Slot. Bu nasıl okunuyor? Slot. Burada okunması da görebiliyorsunuz. To find time for someone or something between other activities, appointments, etc. We could slot you in tomorrow afternoon if that works for you. So slot you yani bu zamanda size ekleyebiliriz. We could slot you in. Yani belli bir zaman ayarlama. Mesela diyeceksiniz arkadaşına, çok meşgulüm fakat bu boşluk gibi anlamda düşünebiliriz. Yani bir boşluk ama bir boşluk bir şey yapmak için. We could slot you in. Yani orada seni ekleyebiliriz gibi. O zaman da cardiorespiratory. So bunlar ne demek? Relating to both the heart and the lungs. Yani bizim kalbimiz ve lungs akciğer mi oluyor? Böyle şeyleri çıkan bizim kalp. Sonra o 3 mü oluyor, 4 mu oluyor? Emin değilim. Shortness of breath is a common symptom of many cardiorespiratory diseases. Yani shortness of breath ne demek? Nefessiz böyle nefes alamıyorsun. Orada I'm short of breath diyebilirsiniz. I cannot breathe, I'm short of breath. Bu mikrofon umarım çalışıyor. Öyle daha yüksek koyalım. Devam ediyoruz. Aerobic. Aerobic relating to exercise done to improve heart and lung function. Yani aerobic egzersiz ne oluyor? Bu egzersizler normalde kalp ve bizim lung bulmam lazım. Onlar nasıl çalışıyor? Onunla ilgili egzersizler. So running, unlike other aerobic exercises, also builds bone strength. Evet. Burada lung önce çözelim. Akciğer. Evet, akciğer doğruydu. Devam ediyoruz. Carbohydrate. Carbohydrate Türkçesi aynı. Karbonhidrat galiba diyorsunuz, emin değilim. A type of high energy substance such as sugar or starch that is found in bread, pasta, potatoes and etc. Yani bu çevirmeyeceğim. Devam ediyoruz. Pressed for time. Pressed for time bir kalıp.
Burada zaten yazıyor. Bir noun, adjective, bir kalıp. So pressed for time, pressed for time, I'm pressed for time dediğimizde ne anlama geliyor? Not having enough time to do what one needs to do. Mesela arkadaşımla buluşmak isterim ama I'm pressed for time. Yani yeteri zamanım yok maalesef. So not having enough time to do what one needs. Seninle görüşmek isterim ama I'm pressed for time. Şimdi gitmem lazım gibi bir şeyler. I'm pressed for time yani yeteri kadar zamanım yok gibi. Bunu önce kapatalım. Okay, devam ediyoruz. So I was too pressed for time to call her back. Yani ona geri almam gerekiyordu fakat zamanım yetmiyordu. Okay, şimdi okumaya başlıyoruz ve bu makaleleri çok kısa. Yani bak burada, buraya kadar bitti. Şimdi başlıyoruz. Önce hepsi okuyacağız, sonra çevireceğiz beraber. Başlıyoruz. So which is better? Hangisi daha iyi? A short hit workout or a long run? Yani uzun konuşmak, uzun koşmak ya da kısa bir hit workout yapmak. Hangisi daha iyi? Başlıyoruz. High intensity interval training or hit has been ranked among the top 5 on the American College of Sports Medicine's worldwide survey of fitness trends since 2014. HIIT workouts usually involve short bursts of intense exercise, recovery between intervals, and time to warm up and cool down. Since sessions can be as little as 5 to 10 minutes long, they're easy to slot into a busy work schedule and to their appeal. But is a quick hit session of squats, sit-ups, and jumping jacks really that beneficial for our health? According to a recent review in the Journal of Physiology that examined 11 studies on the subject, it is. In fact, low-volume HIIT workouts can produce similar and sometimes greater improvements in cardiorespiratory fitness, glucose control, blood pressure, and heart function compared to high volume HIIT exercises or continuous aerobic exercise such as running or swimming. Plus, they require less energy. The researchers defined low volume HIIT as exercise in which the total time spent on active intervals was less than 15 minutes. This time did not include recovery periods, however. The researchers found that low volume HIIT improved participants' ability to burn carbohydrates and fat, which could also help regulate blood sugar levels. The workouts were also shown to strengthen the heart, allowing it to pump more blood around the body with each heartbeat. Most of all, the results highlighted that a longer workout isn't necessarily better than a short workout. Yet, official World Health Organization guidelines advise that most adults get at least 75 to 150 minutes of high-intensity exercise or 150 to 300 minutes of moderate intensity exercise every week. The main issue here is that many people are just too pressed for time. Writing in The Independent, Matthew Haynes, a sports and exercise scientist at the University of Huddersfield, recommends that people focus on quality of exercise rather than duration. He adds that finding ways to include higher intensity movement into everyday activities could also be helpful. 10 minutes at lunchtime, a few minutes after work, little and often seems to add up. Şimdi, bu makale güzel ve aşağıda siz isterseniz okuduktan sonra burada cevaplar yazabilirsiniz. Site gerçekten çok iyi. Şimdi beraber çevireceğiz. High intensity interval training or HIIT has been ranked among. Ranked has been, burada ne kullandılar? Present perfect has been ranked. Neden present perfect kullandılar? Has been ranked among the top 5 on the American College Sports. Present perfect kullanıyor çünkü yani bu karşılaştırma bütün şeylerle karşılaştırdığımızda siz hatırlarsanız present perfect ne zaman kullanıyoruz? Mesela bütün hayatımdan karşılaştırırsam I have never eaten ice cream gibi bütün hayatımdan hiç dondurma yemedim. Yani bütün hayatı ya da bütün bir şeyleri karşılaştıracaksak
present perfect kullanıyoruz. So burada o yüzden onu kullandılar. So high intensity interval training ya da HIIT has been ranked yani onu sıralamışlar among the top 5 yani en iyi en iyi 5 sporları, en faydalı sporları rank almış ya da sıralanmış. Nereden? On the American College of Sports Medicine Worldwide Survey of Fitness Trends since 2014 yani 2014'dan beri bu fitness trendlerden bir survey yapmış. Bir böyle sorgulama değildi. Survey neydi? Anket yaptılar. Yani worldwide ne demek? Bütün dünya. So bütün dünyaya bir anket yaptılar. Fitness trends yani trend Türkçeden. Fitness trendlerden yani en yaygın, en kullanılan 5 tanelerden bir tane HIIT oldu. Ve bu araştırma nereden yapılmış? American College of Sports Medicines gibi bu anket yapmış. HIIT workouts usually involve short bursts of. Burada bust normalde bir şey patlamak. Mesela bir şişe patlamak ya da biri kahkaha yatmak mı? Hayır, kahkaha atmak. So, bursts of laughter gibi. Ama burada bursts of intense exercise. Burada böyle yoğun egzersiz yapıyorsun. Ama bunlar ne içeriyor? Involve içermek. Ne içeriyor bu çalışmalar ya da bu egzersizler ne içeriyor genellikle? Genellikle kısa ve hızlı bir egzersiz oluyor. Yoğun. Ve recovery. Recover normalde iyileşmek. Burada da iyileşmek anlamda kullandılar. Mesela biri hastayken diyeceksiniz quick recovery. Hızlıca iyileş gibi bir şeyler. Yani geçmiş olsun gibi. Burada recovery between intervals. Burada kısa zamanda hızlıca bir şey yapıyorsun. Mesela bir jumping jacks. Burada bize örnekler veriyorlar zaten. Jumping jacks yapacaksınız ve hızlıca yaptıktan sonra bir kısa ara vereceksiniz böyle iyileşmek için. And time to warm up. Ve ısınma zaman ve soğuma zaman. Evet. Since sessions can be as little as 5 to 10 minutes. Bu HIIT workouts bazen sadece 5 ya da 10 dakika kadar sürebilir. They're easy to slot in. Burada slot öğrendik yani bir şey için zaman bulmak gibi. So they're easy to slot in. Bunu zaman ayarlamak için çok kolay. Özellikle çok meşgul bir çalışma programın varken ve adding to their appeal ve uygulayıcı gibi bir şey ya da mantıklı diye mi çevireyim bilmiyorum. So but it is a quick hit sessions of squats. Yani böyle hızlıca squat yapıyorsun, sit up böyle oturup kalkıyorsun ya da sit up Türkçesi nedir? Sit up mı oluyor? Bilmiyorum. Jumping jacks böyle atlıyorsun. Spor yapmıyorsan göstermeye çalıştım. So really that's beneficial. Evet, insanlar kendi kendine soruyorlar. Yani böyle hızlıca squat yaparak sit-up ve jumping jacks o kadar faydalı olabilir mi? Bizim hayatımıza ya da bizim sağlığımıza o kadar yani really that beneficial. Yani that o kadar yani o kadar faydalı, beneficial o kadar faydalı olabilir mi? Biz kendimize soruyoruz ya da o bize soruyoruz. According to a recent review in the Journal of Physiology that examined 11 studies on that subject, it is. Yani bu çalıştılar, incelediler. 11 studies, 11 bir şeyler, araştırmalar yaptılar, incelediler. Kim yapmış? The Journal of Physiology. Ve diyorlar, evet, sadece 10 dakika ya da 5 dakika bunlar yaparak faydalı oluyor gerçekten. Şimdi devam ediyoruz. In fact, low volume HIIT workouts can produce similar and sometimes greater improvements of cardiorespiratory fitness, glucose control, high blood pressure, and heart function compared to high
volume heat exercise or continuous aerobic exercise such as running and swimming, plus they require less energy. Diyorlar aslında in fact yani aslında bu low volume, mesela önce high volume gördük. Şimdi low volume hit egzersizler aslında aynı sonuçlar verebilirler ve bazen daha iyi sonuçlar verebilir. Yani hangi sonuçlar? Bizim cardiorespiratory fitness, glukoz böyle kontrol, onları gelişebilir ya da daha iyi olabilir, hale seviye getirebilir. Bizim kan basınç mı oluyor? Bizim kalp çalışmaları iyileşebilir. Bu low volume ve high volume karşılaştırırsak bazen low volume daha iyi olabilir. Çünkü bu daha az enerji gerekir diye söylüyor. The researchers defined low volume HIIT as exercise in which the total time spent on active intervals was less than 15 minutes. Yani diyorlar bu low volume egzersizler normalde 15 dakikadır zaman harcaması gerekiyor. The time did not include recovery periods, however. Yani yukarıda gördüğünüz bir spor yapıyorsun, bir ara veriyorsun, sonra yine spor yapıyorsun. Ve diyorlardı bu çalışma saatleri ara eklemeden, çünkü diyorlar did not include, ara eklemeden gerçekten ne oluyor? 15 dakika içinde bitirebilir gibi. The researchers found that low volume HIIT improved participants' ability to burn carbohydrates and fat. Bu araştırmacılar buldular ki bu low volume egzersizler spor yapan yani ya da bu participants bu spor katılan insanları onların karbohidrat veya yakma ability ya da yetenek geliştirdi, improved, geliştirdi, which could also help regulate blood sugar levels. Yani bu yağ yakma ve karbonhidrat yakma gelişse o zaman bizim kan seviyeleri, şeker seviyeleri mi oluyor? Kandaki şeker seviyeleri de düzeltebilirler. The workouts were also shown to strengthen the heart. Kalbimiz de güçlendirmek, strengthen. Strong, güçlü, strengthen, güçlendirmek. So kalbimiz de güçlendiriyor ve allow, izin vermek. Pump, pompalamak. Blood, kan. So kalbimiz güçlendiriyor demek ki ona izin veriyor ya da sağlıyor. Her böyle kalbim heartbeat Türkçesi bilmiyorum. Kalp atış. Galiba her kalp atış daha çok kan getirebilir. Vücudumuza sağlayabilir. So, allowing it to pump more blood around the body with each heartbeat. Most of all, yani onun üstü, the results highlighted that a longer workout isn't necessarily better than short workout. Yani daha uzun çalışma ve kısa çalışma karşılaştırırsak daha uzun çalışma yani her zaman daha iyi olacak anlamda vermiyor. Bu güzel haber. Bazen zamanım yok ve hiç çalışmamak, kısa çalışıyorum ama düşünüyorum ama bu o kadar faydalı olmayacak ama öyle değil. Bu makaleye göre. Neyse devam ediyoruz. Yukarıya çekiyoruz. Evet bu kadar kaldı. Yet official World Health Organization guidelines advise that most adults get at least 75 to 150 minutes of high intensity exercise or 150 to 300 minutes of moderate intensity exercise every week. Evet, yet ama bu World Health Organization kurum bize tavsiye ediyor ki yetişkinler, çoğu yetişkinler en azından 75 ve 150 dakika arasında
high intensity yapacaksak spor yapalım ya da 150 ya da 30 dakika arasında bir orta yoğunluk egzersiz her hafta yapmamızı tavsiye eder. Advice, tavsiye etmek. Moderate, orta, orta diyebiliriz. The main issue here is that many people are just too pressed for time. Yani burada en büyük problem, issue, problem. En büyük problem, main, en büyük ya da ana problem. Ana problem burada nedir? Here is that. Yani en büyük problem burada. Çoğu insanlar, many people are just too pressed for time. Çoğu insanlar bu zaman yok ki. Yani too pressed for time hatırlıyorsanız. Yani zaman yetersiz olmak. Writing in the independent Matthew Haynes, a sports and exercise scientist at the University of Huddersfield recommends that. Yani buradaki adam, the independent yazan biri tavsiye ediyor ki, neyi tavsiye ediyor bakalım? People focus on quality of exercise. Yani insanlar egzersizinin kalitesi odaklanalım. Let's focus odaklanmak. Egzersiz kalitesine odaklanalım. Yani onun ne kadar sürdüğünü odaklanamayalım. Bunu katılıyorum. Yani bir şey ne kadar uzun sürmüş değil, ne kadar kaliteli. 100% agree. He adds that finding ways to include higher intensity movement into everyday activities could also be helpful. He adds that ekliyor ki biz günlük aktiviteleri yaparken nasıl yoğun böyle intensity hareketleri ekleyebiliriz? Birkaç yolları bulmamız lazım. Finding ways bulmamız lazım. Yani bu faydalı bize olacak. 10 minutes at lunchtime, a few minutes after work, later and often seems to add up. 10 minutes. So 10 dakika öğle yemeğinde, işten sonra birkaç dakika, az ya da a little and often seems to add up. Yani seems to add up. Add up demek ki faydalı olur. Yani faydalı olacak sonunda. Şimdi ben size küçük bir şey göstermek istedim arkadaşlar. Bu site nasıl kullanabilirsiniz? Tabii ki buradan gördük, yani 9 seviye var ve onu nasıl kullanabiliriz konu gördünüz. Şimdi aşağı gelseniz burada isterseniz okuduktan sonra aşağı yazabilirsiniz cevapları ve detayları yazmaya çalışacaksınız. Mesela soruyorlar, what are your thoughts on the findings of this research? Yani bu makaleyi sen ne düşünüyorsun? Burada uzun uzun yazmaya çalışacaksın. Bunu okuduğum böyle düşünüyorum gibi, yani burada kendini zorlayacaksınız. Okuduktan sonra belki arkadaşın var. Burada oturup konuşabilirsiniz bu konular hakkında. Belki pratik yapabileceğin biri yok. O zaman oturup telefondan böyle ses kaydı yapacaksınız. Yani do you prefer exercise alone or with others? Oturacaksınız. I personally prefer to do exercise alone because it's like a relaxing time for me. This is my idea. But sometimes I love to do exercises with other people. For example, I'm currently doing dance, and yes, I still do not trust myself to dance in a group of people because I'm a little bit shy, but I've been doing it for a couple of months, and I feel like as time goes on, I'm gonna join groups. I'm going to feel comfortable to join groups. So by then I'll be exercising in groups of people. But before that, I was doing fitness, and I preferred to exercise alone because that was my alone time, relaxed time. Put on headsets, just listen to music and exercise and relax. But now I do it with other people. So yani öyle oturup konuşacaksın, hataları yapacaksın, tekrar dinleyeceksin ve düzelteceksin kendini. Öyle bir şeyler. So, şimdi bu site nasıl kullanabilirsiniz? Yani önce geri gidelim. Yine geri gidelim. Yani burada Engoo Learning Materials seçtik. Ve böyle geliyor sayfa. Burada Daily News var. Biz buradan seçtik. 5 seviyeden 10'a kadar. Ama o 10 yaptık, 9 yaptık. Gerçekten zordu. Ama konu seviyorsan
size zor gelmeyecek. Çünkü konu zaten bilgilisin. Burada conversation var, travel and culture, health, lifestyle, describing pictures, business, English for kids, discussion, IELTS, grammar, vocabulary, pronunciation gibi çok şeyler var arkadaşlar. Bunu ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Şimdi buraya biz gittik, Daily News, ve ne yaptık? Burada dikkat etseniz 9 var. Biz bunu seçtik. Fakat 6 var, 7 var, 6. Bence size ne tavsiye edeceğim? Yani siz o numaraları takılma. Sadece mesela konuyu beynin bir şey meraklandırırsa onu tıkla. Mesela şimdi ben böyle yaparken seviyeleri bakmıyorum. Ama bu kız spor yapıyor gördüğümde dedim bunu tıkladım. Sonra fark ettim 9 seviye. Ama yine kendimizi zorlamanız gerekecek. Yani şimdi böyle gideceğiz. Bir gün kız ne yapıyor burada ya? Tıklayıp okumaya başlayacaksınız. Yani bazen seviye yüksek ve makaleler kısa. Evet arkadaşlar, git bunu keşfet. Go and discover this website. It's a very beautiful website and I strongly recommend you use it and learn. Read every day. Görüşürüz arkadaşlar. İyi bayramlar. Bugün video biraz geç geldi çünkü bayramdı. Bu video yoktu. Şimdi çekiyorum ve umarım beğendiniz. Görüşürüz. Umarım yükleyecek en kısa zamanda ve görebiliyorsunuz. Kendinize iyi bak. İyi bayramlar size tekrar.